8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel. Hoş geldiniz Taylan hocam. Merhabalar. Nasıl güzel yakışmış yeşiller böyle. Teşekkür ederim. Açtık ortamı, tamam, süper. Ama ağrılar, değil mi? Ah, o ağrılar. Evet. Hadi gelin ağrılardan bahsedelim. Seyircilerimiz zaten sesi açtılar. Sizi şu an çok iyi dinliyorlar. İlk sorum aslında kronik bel ağrıları hocam. Kronik bel ağrılarının en sık nedenleri nelerdir? Kronik bel ağrısı başımızın belası aslında. Kesinlikle. Çağımızın hastalığı. Hep böyle ağır çalışanda, çok çalışanda görülür gibi düşünülüyor ama özellikle oturarak çalışanlarda, banka çalışanlarında, öğretmenlerde, bazen bizim meslektaşlarımızda sürekli oturarak çalışanlarda da çok sık görülen bir durum. Ve kronik bel ağrısının en önemli nedenleri omurganın eklemleri ve bağları. Bunların hasarlanması ve bu hasarın da 6 ay, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi zamana yayılmasıyla ortaya çıkan ağrılar bunlar. Peki yanlış duruş, kadınlarda mesela doğumlar, bunlar etkiler mi hocam? Tabii bunlar çok önemli. Özellikle doğru duruş pozisyonlarının öğrenilmesi, bu pozisyonların mutlaka günlük hayata adapte edilmesi, dik duruşlar bizi bu problemden uzak tutar. Hani %100 korumaz ama mutlaka uzak tutar. Bu çok önemli. Onun dışında maalesef kadın cinsiyet her şeyden önce kronik bel ağrısına genetik olarak yatkın. Hormonal nedenlerden dolayı. Bunun dışında yaşı kaç olursa olsun hamile olan kadınlar mutlaka belde bir hasara yatkın oluyorlar. Öncesinde, hamilelik öncesinde herhangi bir bel ağrısı olmasa bile, bir bel fıtığı olmasa bile hamilelik döneminde bunlar ortaya çıkabiliyor. Veya daha öncesinde varsa hamilelik döneminde bu ilerleyebiliyor. Hamileliğin vücuda getirmiş olduğu ekstra fiziksel yüklerden kaynaklı. Göbeğimizin öne doğru çıkıntısı bile. Yani omurganın duruş açısı değişiyor. Ekstra alınan yüklerden, kilolardan hiç bahsetmiyorum bile. Ve vücudun bunu dengelemeye çalışırken girdiği pozisyon, hormonların doğuma hazırlık yapması ve bu da omurgayı destekleyen bağların, kasların, eklemlerin gevşemesine, doğuma hazırlık için gevşemesine sebep oluyor. Bu da maalesef kadınlarımızı hem akut hem kronik bel ağrısına çok Kesinlikle daha yatkın doğru. hale getiriyor. Bir tanesi bende var zaten baktığınızda. İnşallah yavaş yavaş ağrılardan da kurtulmaya çalışıyoruz belirli yöntemlerle hocam. Taylan hocam, en çok bilinen aslında bizlerde dizlerde olurdu bu kireçleme denilen şey. Ben biraz önce sizden de öğrendim. Belde de kireçleme oluyormuş. Evet. Peki beldeki kireçleme ile bel fıtığı arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Şöyle, bel kireçlenmesinin ağrısı çok daha kroniktir. Aslında bel kireçlenmesinin nedenlerinden bir tanesi de fıtığın ortaya çıkması. Fıtık ortaya çıktığı zaman aslında fıtık orada kemiklerin arasında yük taşıyan bir mekanizma, bir amortisör sistemi. Bu sistem bozulduğu zaman omurganın eklemlerine daha fazla yük binmeye başlıyor ve eklemler de genellikle taşımakta çok zorlanıyorlar bu yükleri ve zamanla aynen dediğiniz gibi dizlerde nasıl kireçlenme oluyorsa beldeki eklemlerde de bu kireçlenmeler görülüyor. Fıtığın sonraki aşaması mı kireçleme yani? Fıtığın başlattığı bir şey ama işte. Yani hani sonraki aşaması mı birlikte de oluyorlar ve genellikle biz evet önce fıtık görüyoruz ama belli bir noktadan sonra artık fıtık ağrısı olmaktan çıkıp kireçlenme ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Aradaki farklar aslında çok bariz. Kireçlenme ağrısı genellikle özellikle ileri dönemde kişi yatağa yattığı zaman yatakta sağa sola dönmekte bile zorlanır. Çünkü omurga eklemleri siz sırt üstü yatarken bile yük taşır. Hastalarımızın bir kısmı yüzüstü bile yatamıyorum der. Genellikle sağ tarafta veya sol tarafta bir güvenli pozisyon, ağrısız pozisyon bulurlar ve bu pozisyonda kalmaya Hep aynı özen pozisyonda gösterirler. kalmaya devam ederler. Onun dışında oturduğunuz yerden kalkarken bel, kalça, kasık ve dizlere doğru yayılan ağrılar varsa bunlar kireçlenme düşündürür bize. Sabah uyandığınızda belde tutukluk, ağrı, sertlik varsa bazı
hastalar 5-10 dakikada bu ağrının azaldığını, bazısı birkaç saatte ancak rahatladığını söyler. Böyle bir problemle karşı karşıyaysanız fıtık olsun olmasın bir kireçlenme varlığından söz edebiliriz. O zaman diyeceğiz ki uzman hekiminize başvurun bu konularda. Mutlaka ertelemeyin diyoruz değil mi hocam? Kesinlikle, çünkü çok özür dilerim. Lütfen. Mutlaka başvurmalarını istiyoruz. Çünkü bu tarz ağrılar ve problemler asla bekleyerek iyileşmiyor. Tam tersi, beklediğiniz zaman daha da kronikleştiği için hem ilerliyor, ciddi ameliyatlara... Tedavisi de uzun sürebilir. Evet, hem ciddi ameliyatlara sebep olabiliyor, hem de tedavi başarı şansını düşürüyoruz. Peki bu bel kireçlenmesinin tedavisi nasıl oluyor? Bel kireçlenmesinde hastayı değerlendiriyoruz. Eğer ciddi bir kanal darlığı yoksa, kireçlenmeye bağlı, kanal tama yakın kapanmamışsa, genellikle bizim minimal invaziv dediğimiz yöntemlerle, ki bunlardan tüm dünyada kireçlenme için kullanılan yöntem radyofrekans tedavisi ve altın standart tedavi kabul ediyoruz biz bunu. Radyofrekans tedavisiyle bu ağrıların çok büyük bir çoğunluğundan kurtuluyoruz. O zaman radyofrekans tarafını sorayım hocam. Radyofrekans yöntemiyle nasıl geçiyor? Nasıl bir tedavidir bu? Radyofrekans tedavisini ameliyathane şartlarında, hastane şartlarında uyguluyoruz ama en başta şunu söylemek lazım: bu bir ameliyat değil. Yani herhangi bir şekilde bir kesi yok, dikiş yok veya işte Cerrahlık bir aynen cerrahilik bir durum değil. Hasta Bizim narkoz bildiğimiz almaz. ısı yöntemi mi radyofrekans sistemi hocam? Onun bir modifiye hali aslında. Hastayı ameliyathane şartlarında işleme tabi tutuyoruz ve kireçlenmiş, ağrıya sebep olan bütün eklemlere teker teker özel iğnelerle giriyoruz. Bu iğnelerin içinden gönderdiğimiz kateterlerle hasarlı eklemin kendisini, eklemin etrafında ağrıya sebep olan yumuşak dokuları ve bu hasarlanmış olan eklemin ağrısını taşıyan siniri işleme tabi tutuyoruz. Burada hep böyle yanlış veya yanlış demeyeyim ama eksik düşünülen şey şu: sadece ağrıyı kesiyor. Hayır, sadece ağrıyı kesmez radyofrekans tedavisi. Aynı zamanda eklemde mevcut haliyle iyileşme de sağlar. Yani sadece ağrıyı kesmek yeterli değil. O dokuyu siz iyileştirmezseniz ağrı eninde sonunda geri dönecektir. Ve bunun için de işlemin etki süresi çok kısa sürecektir ama radyofrekans tedavisinde genellikle biz hastalarımızı 3 sene, 5 sene, 10 sene ağrısız veya minimal ağrıyla takip ediyoruz. Kesin çözüm müdür hocam? Etkisi ne kadar uzun sürüyor peki? Şöyle, yani bu tarz problemlerde kesin çözüm diye bir... Zaten hayatımızda kesin diye bir şey yok ama yine de sayın seyircilerimiz bizleri beklerler, biliyorsunuz. Derler ki tamam hocam, Taylan hocam ameliyat demedi, radyofrekans da demedi ama radyofrekansı çok güzel anlattı bize. Acaba bu ne kadarlık bize bir tedavi sürer? Şöyle, radyofrekans tedavisi gold standart tedavi. Yani bu tarz hastalarda mutlaka uygulanmasını önerdiğimiz tedavi yöntemi. Doğru hasta, doğru müdahale, yeterli ve doğru müdahale ve doğru zamanlamayla başarı şansı kronik bel ağrılarında %90 civarında. Yüksek ve aslında hocam. çok yüksek. Yani hani içeriye giren, kapıdan giren her 10 hastadan 9'u bu işlemden ciddi anlamda fayda görüyor. Evet, hem de gerçekten cerrahi işlem olmadan diyorsunuz. Evet. Ve hani radyofrekansın yetersiz veya etkisiz kaldığı durumlar oluyor. Nedir bunlar? Tabii çok uzun zaman bel ağrısı çekmiş, belinde ciddi fıtıkları, kireçlenmeleri olan hastalarda omurganın bağlarında ve omurgayı leğen kemiğine bağlayan büyük bağlarda zedelenmeler oluyor. Bunlar da ciddi kronik bel ağrısına sebep oluyor. Bunları da farklı yöntemlerle tedavi ediyoruz. Peki bu radyofrekans sistemi seanslar mı var hocam? Orasını kaçırdım sanırım. Kaç seans yapılıyor ya da seans aralıkları nedir? Normalde biz bu işlemi tek seansta yapıyoruz. Evet, bak bu güzelmiş. Tek seanslık bir yöntem. İşlem süresi yaklaşık 1 saat. Bu işlemi yaptıktan sonra ağrılar hızlı bir şekilde gerilemeye başlar. Tekrarlar mı peki? Tekrarlayabilir ama hep hastalarımızın sorduğu sorular bunlar aslında. Ağrının bu şöyle içeriye bir ilaç veriyoruz, ilaç etki ediyor, etkisi ortadan kalkınca ağrı geri geliyor şeklinde bir şey değil. Halk dilidir ama hocam. İçeriği tedavi ediyoruz. Eğer
1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra ağrı geri dönüyorsa bu bize ilk önce hasarın arttığını düşündürür. Hasarın tekrarladığını veya arttığını düşündürür. O yüzden mutlaka yeniden değerlendirme gerekir ama kendisini koruyan hastalarda bu işlemlerin etki süresinin 2 yıl, 5 yıl arasında olduğunu biliyoruz. Hatta Aslında çok daha uzun süren çok hastalar uzun bir süre var. baktığınızda. Kesinlikle. Bir de bel kayması var. Bizim halk dilinde bel kayması denilen bu hastalık mı denerim ne diyelim. Bu bel kayması işlemini, bel kaymasını radyofrekans yöntemiyle çözebiliyor muyuz? Şöyle, bel kayması bir defa meydana geldiğinde kemiklerin eklemlerin birbirinden ayrılmasıdır aslında bel kayması. Eğer ileri bir bel kayması yoksa, grade 1, grade 2 dediğimiz hani başlangıç ve hafif düzeyde bel kayması varsa ve yaptığımız görüntülemelerde bu bel kayması stabilse, yani kişi hareket ederken, oturup kalkarken kemikler birbirinden ayrılmıyorsa o zaman radyofrekans tedavisinden hasta ciddi anlamda fayda görür. Ama bel kaymasını düzeltmez bu iş. Mevcut haliyle iyileştirir ve orada daha sabit, daha stabil ve daha sağlıklı bir omurganın oluşmasına da yol açar. Sadece ağrıları ortadan kaldırmaz. Bir stabilizasyon dediğimiz aslında vidalama ameliyatında hedeflenen oradaki kemiklerin birbirine kaynaşması ve hareketin ortadan kalkması, felce gidişi engellemek için erken dönemde biz eğer yakalarsak hastayı radyofrekans tedavisi de bunu yapmayı başarabilir. Aslında her zamanki gibi hem erken teşhisle çok kolay bel fıtığı gibi, işte bel kayması gibi şeyleri önleyebiliriz. Kesinlikle. Hatta işlem yapıldı, ondan sonra da kendimize çok iyi bakarak bunu da devamını sağlayabiliriz. O çok önemli. Yani hani siz kendinize baktığınız sürece vücudunuz da size bakacaktır. Problemin ne olduğundan bağımsız. Siz ona iyi davranacaksınız. O da size çok uzun süre hizmet edecek. Bu kadar. Kesinlikle hocam. Çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugün bizlerle anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel bizlerleydi ve çok güzel bilgiler verdi bize. Yine aynı şekilde kronik bel ağrısının bununla nasıl bir yöntemlerle çözüldüğünü bilgilerini verdi. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.